1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. 1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağımdan herkese kucak dolusu merhaba. Ne yaptınız? Özlediniz mi Caner Metin kardeşinizi anacım? 1940'lı yıllarda sanatoryuma düşmüşçesine geçirdiğim sağlık problemleri nedeniyle zorunlu bir ara vermek durumunda kaldığım felsefeyle alakalı laf konuşma uğraşına iğneyle maça çıkmış futbolcu edasıyla devam etmek üzere buradayım. Şaka maka nazara mı geldik ne olduysa hastane bahçelerinde Anadolu'nun ücra bir köşesinden gelmiş oda arkadaşımla götümde eşofman, ayağımda terlik, hemşir ve hemşirelerle köşe kapmaca oynayıp temizlikçi, emekçi kardeşlerimizin desteğiyle sigara üstüne sigara içtiğim, hastane önünde incir ağacı, doktor bana bulamadı ilacı türküleriyle kederlendiğim günlerden geçtim. Hal böyle olunca insana bir gasavet basıyor tabii ve insanın aklı gamlı kederli abilere kayıyor. Tek benim lakırdılarımdan oluşan son bölümde Spinoza'yı ve iyimserliğini konuşmuştuk. Gelin bugün de felsefede karamsarlık denince ilk akla gelen isim olmakla birlikte epey atarlı giderli, ensesi kalın, döllü döşlü bir abi olan adı güzel Schopenhauer'u konuşalım. Şimdi öncelikle yıllar evvel ilk sezonunu çoğunuzun bayıla bayıla izlediği True Detective ve abi acayip felsefesi var dediğiniz Rast Kol Efendi'nin ilhamını Schopenhauer amcamızdan aldığını belirteyim. Bu amcamızın asıl olayı dünyayı ve tüm yaşamın mantık dışı, kerameti kendinden menkul bir istencin şekillendirdiğini düşünmesi. Dolayısıyla algılarımızın aldatıcılığında ancak bir temsil olarak deneyimlediğimiz dünyayı bu illüzyondan arındırıldığında geriye kalan yalnızca gavurun will dediği, ancak bizde tam karşılığının ne olduğunu söylemesi zor, kimine göre istenç, kimine göre irade, kimine göre murat olan olarak düşünebiliriz. Şimdi ben de yanılmayı ve çok pis göte gelmeyi göze alarak şunu deneyeceğim. Aslında biz buna siz halkımızın anlayacağı dilde nefs diyebiliriz bence. Schopenhauer amcam Kant'tan ve onun transandantal idealizminden devraldığı bakışla bizim ilk elden algıladığımız fenomenler dünyasının ardında devasa ve doymak bilmez bir nefsin hakim olduğunu söylemek istiyor diyebiliriz sanki. Zaten Batı felsefesinin yolunu Doğu mistisizmiyle kesiştiren, belki de ilk düşünürlerden biri olduğu söylenen amcamızın bir cebinde Das Kapital, bir cebinde kenevir tohumu taşıyan Supi gibi odasında Immanuel Kant ile Buda'nın büstlerine yer verdiği de söylenir. Şimdi burada muhabbeti biraz bölüp birahane köşelerinde meze ederek karşı cinsi etkileyebileceğiniz sözcükler üzerinden bölümümüzün temel kavramlarına uzanalım. Şimdi ilk ne dedik? Transandantal. Şimdi aşkın deyince eminim ki dinleyen bir sürü sap escort ismi mi lan o diye düşünecektir. Vallahi bunu da açıklaması zor. Bu aslında bir taraftan ulvi, dünyevi olanın üstüne ruhani dünyaya ait gibi anlamlarda kullanılırken bu sözünü ettiğimiz Kantçı anlamda ise aslında bizim algılayabildiğimiz dünyanın ötesinde verili olan ve bu haliyle deneyimi yaratan varlıkların bulunduğu alan biçiminde düşünülebilir sanki. Böyle de bayağı karışık oldu. Aslında bu da Platon'a ve mağara alegorisine kadar götürülebilecek bir konseptleştirme. Bu mağara alegorisini bütün muhabbetlerinizde kullanabilirsiniz. O ne oğlum filan diye soracak olurlarsa, bilmiyor mu la işte götü mağaranın ağzına dönük adamlar falan var deyip hafif küçümseyerek geçiştirirseniz fazla sorgulamayacaklardır. Şimdi bu Kantçı transandantal idealizmin temelinde bir de numen ve fenomen diye iki kavram var. Bunları da hafiften öğrenmeye çalışın. Arada serpiştirirseniz var ya,
henüz kaşarlanmamış akademikleri, bıldırcın gibi araştırma görevlilerini falan bile yersiniz. Şöyle ezberleyin. Fenomen, gördüğümüz, dokunduğumuz, işte tattığımız, algılarımızla deneyimlediğimiz her şey. Kantçı anlamda fenomen nedir diye soran olursa, aha orala, burala, ağaçla, arabala, şu yakışıklının kıllı döşü, karşıdaki ablanın neruk dikeni gibi memeleri, hepsi fenomen deyip geçebilirsiniz. Numeni anlatmak için kullanılan Almanca terimin Türkçesini orada burada fazla dillendirmenizi tavsiye etmem ama. Buluttan nem kapan bir baba yiğide çatıp dayak falan yiyebilirsiniz. Çünkü o da kendinde şey. Evet. Biri durup dururken bana kendinde şey diyecek olsa ağzını yüzünü siksen mi bunun diye bir düşünebilirim. Bu Numeni de fenomenleri de asıl yaratan ve aslında kendisinden başka hiçbir şeyle tarif edilemez olan şeyler olarak düşünebilirsiniz. Aslında yine en iyi bizim tasavvufi terimlerle bir çağrışım yakalanabilir gibi. Neşet Baba diyor ya, zahirim sen oldun, batınım sensin. İşte oradaki zahiri olan fenomenler dünyasına denk geliyor. Yani bizim gördüğümüz, algıladığımız dünya. Batıni olansa algılarımızla ulaşamadığımız asıl gizli, kurucu anlamların yer aldığı dünya. Bencileyin Nietzsche, Tolstoy, Einstein, Wagner gibi adamları derinden etkilemiş Schopenhauer dayının asıl olayı bu dedirten transandantal idealist tabloyu dünyevi ve pratik konulara yaklaştırarak ayaklarını yere bastırmasıdır. Bunu da daha önce dediğimiz gibi bir anlamda nümenler numeni olanın ya da asıl batıni anlamın istençte ya da bizim anlayacağımız dilden nefste yattığını söylemesiyle yapmıştır. Ona göre insanın mutsuzluğunun asıl nedenidir bu istenç. Aslında özgür iradeyle olan mesafesi bakımından Spinoza'dan ayrılmayan ve özgür iradeyi tanımayan bu düşünür amcamız, özgür irademizle istediğimizi sandığımız her şeyin gerisinde de akılla açıklanamayacak bu a priori istencin yer aldığını söylemiş. Einstein amcamız da onun bu fikrini şöyle etkileyici ve özlü biçimde tercüme etmiş. İnsan istediğini yapabilir ama ne isteyeceğini isteyemez. Güleç Spinoza'yla hemen hemen aynı çıkış noktasından Ankara'da yedim taze meyveyi, boşa çiğnemişim yalan dünyayı karamsarlığına varması şaşırtıcı ama bir bildiği var tabii Schopenhauer amcamızın da. Amcamız Yaşam Bilgeliği üzerine Aforizmalar isimli kitabında Aristo'dan yaptığı bir alıntıyı tüm yaşam bilgeliğinin en önemli kuralı olarak gördüğünü söyler. Zevkin değil, acısızlığın peşinde koşmalıdır kişi. Zevk ve haz olmasa da nötr bir durumda olur insan ama acı varsa onu nötralize etmek imkansızdır gibi bir mantıksal açıklamayla olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi benzeri bir yere giden bu yaklaşımı Voltaire'den de mutluluk bir düştür, acı ise gerçek sözünü alıntılayarak destekleyen babamız, Rust Cole'dan sonra "Life is pain" diye haykıran canımız ciğerimiz House MD'mizin de kademesine geçerek dizi evreninde bir karaktere daha ilham vermiş gibi görünüyor. Geçenlerde bir shorts videosunda felsefe tarihinin en muazzam ve en bedbaht yaşam tanımlarından biri olarak anlatıldığını gördüğüm Schopenhauer'un sarkaç benzetmesi de onu anlamamız açısından gerçekten güzel bir anekdot olabilir. Yaşam, acı ve can sıkıntısı arasında bir ileri bir geri sallanan bir sarkaca benzer diyor karamsarlığın prensi. İsteriz ve elde edemediğimiz için acı çekeriz. Elde ettiğimizde ise sıkılırız. Nasıl da Martin Eden değil mi? Canım Jack London. Okumadıysanız onu da okuyun. Beyaz Dişi, Vahşetin Çağrısı'nı falan da okuyun lan. Onları bize ilkokulda okuttu malaklar ama çocuk kitabı değil vallahi. Nihayetinde amcamız mutluluk ve haz peşinde olmadığımız, istenci askıya aldığımız asketik bir yaşantıyı öneriyor bizlere. Alın size orada burada savrulacak bir kelime daha. Asketik, asketizm.
Bu da dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş, bir lokma bir hırka denilen yaşam tarzlarını anlatıyor efendim. Schopenhauer ile ilgili bilindik ve ilginç anlatılardan biri de amcamızın tam bir şarlatan dediği Hegel ile aynı üniversitede ders vermesi. Rivayet odur ki dersleri de aynı zamanlara denk gelen ikiliden Hegel'in dersleri dolup taşarken Schopenhauer sinek avlarmış ve tabii amcamızın elemana karşı da hıncı katlanmış. Bir de Mutlu Mesut, istencin serbest bırakıldığı vesaire bir yaşam önerirken güçlüklerle dolu ve pek de neşeli olmadığı söylenebilecek bir yaşam süren Spinoza gibi çok bir şey istemeyin, bulguru kaşıklayın diyen Schopenhauer'un da pek de öyle asketik masketik takılmadığı biliniyor. Yani bunlar ustanın dediğini yap, yaptığını yapma adamları biraz da ama Schopenhauer biraz daha uyanıkmış sanki. Politikadan sihir ve okültizme kadar uzanan geniş bir ilgi alanları yelpazesine sahip olan amcamızın yıllar önce Aşkın Metafiziği isimli kitabını okumuştum. Şimdi tam hatırlamıyorum ama aşk maşk yalan dolan işler bunlar gençler, esas olan sekiştir gibi bir yaklaşımı vardı sanki. Romantik yaralarına merhem arayan abi ve ablalara fayda sağlayabilecek bir bakış açısı olabilir. Ansızın akılla kavranamayacak bir şekilde patlayıveren ciddi hastalıkların pençesinde, hastane bahçesinde dertleşen iki insanın izlediği dünyayı çok iyi tasvir ediyor aslında amcamızınki. Çocuklarından birini üzerine bir ev eşyası devrilmesi sonucu kaybeden ve bunun üzerine Behçet hastalığına tutulan hastane arkadaşım, biz bu dünyayı izleyip sigaralarımızı tellendirirken her şey bir sınav işte deyip duruyordu. Aksi bir açıklama asla olamazmış gibi doğallıkla ve eşsiz bir kendinden eminlikle savunuyordu bunu. Kimi malıyla sınanır, kimi evladıyla sınanır, kimi sağlığıyla, kimi namusuyla diyordu. Tatar Ramazan gibi ortaya atılıp da ben bu oyunu bozarım, bu sınava girmiyorum demenin yolu belki de gerçekten de istenci öldürmekten, nefsi köreltmekten geçiyordur. Bilemiyorum. İstemenin sonu yok ama bir kere geldiğimiz şu dünyada da insan ben de bağda ecük demeden de nasıl yapar bilemiyorum valla. Neyse siz yine ospiri olabildiğince azaltın, aralıklı oruç tutun, şekeri tuzu epey fazla yemeyin, azıcık isteyin ama baktınız çok istiyorsunuz, ket vurmasını da bilin. Acısızlık iyi hakikaten. Çok üstüne de düşmeyin ama sağlığınıza dikkat edin. Bye.